conference held on May 22nd, 2021, Life After Death, Fiction and Facts. This online conference was simultaneously translated into more than 50 languages. This isn't the only thing that makes this conference unique. What else makes this conference unique is that it was attended by representatives of all fields of sciences, various experts in the physical science, historians, and scientists in the field of medicine. People who have also experienced near-death experiences also gave their perspective and their point of view regarding the topic of life after death. And most importantly, together, we have scientifically proven that the fact that death is not the end, and the physical body is not the end. And this truth, for the first time, was voiced to the whole world with the participation of people from over 180 different countries. Today, our roundtable is attended by advanced researchers on the topic of reincarnation cases. Dr. Walter Semkив from the United States, Professor Masayuki Okado from Japan, and psychologist Elena Mas, and my co-host Anna. Anna, the floor is yours, and thank you, friends, for being with us today. Hello, everyone. Thank you, Jason. And dear viewers, I just would like to mention that this live broadcast of our international roundtable we are having today is broadcasting on different English ALLATRA TV channels, and it is because we are all are in different time zones in different countries. For example, Professor Masayuki Okado is joining us at 9 a.m. May 29, and Dr. Walter Semkив is his time is 5 p.m. May 28, and our European tag team is connecting us at 3 a.m. May 29. So thanks to everyone for making it real. This roundtable will be translated and published in multiple languages at a later time. Indeed, as you said, Jason, this is a historic event that cannot leave anyone indifferent, because every person asks him or herself the question of life after death. And as you've already said also, that it is the first time when the truth was proven and voiced. And the topic, what awaits us after death, for many people is associated with fear. I think almost everyone feels fear thinking about it, because the truth was lost. It was hidden and it was distorted in favor of the power of certain groups of people. But no matter what, when people really want to know the truth, when we all are united and we all are together, we can do it. We can find the truth. And this was made possible thanks to a huge number of volunteers of the international public movement ALLATRA. Thanks to scientists and specialists from many countries around the world, we continue to accept feedback from people who watch the conference, who share their understanding and gratitude to the organizers and all participants of the conference. Well, as we look forward, friends, to hearing from these professionals regarding their personal experience with the subjects that they research, we're going to move forward, and Anna's going to introduce the next topic. But beforehand, friends who are watching this with us today, please send any questions you may have regarding the conference that took place on May 22nd. Thanks to this international conference, Life After Death, all the facts of knowledge were combined. And by facts, we mean collectively that people came together to bring forth their experience, their time spent regarding these subjects that are considered taboo in our society, as Anna has voiced earlier. And often these things are not discussed at dinner tables or between friends, but it is something that is imperative and important in regards to all people of our planet. Now, information doesn't simply disappear, okay? Today we can openly claim that a person's consciousness is outside the body
given the quantum physics and the different physicists that brought forth their information and how they're approaching this subject today. This is new information that we are collectively gathering to bring forth to people today. And that memory is not located in the human brain per se, but is merely a reflection of those processes that are occurring within the human being as a result of the topic that we discussed, where we place our attention. Anna, please, can you bring us forward regarding the topic of today's discussion of this roundtable? Yes, thank you, Jason. Thank you. Yes, the topic of today's International Roundtable is evidences of reincarnation. And we found out that, yes, we know that reincarnation exists, but what actually reincarnates? Can we really, for some reason, be reborn into a hamster, a bug, or some other animal, and then back into a human being? Of course not. And we know it because there's a simple reason that the soul reincarnates, not the personality. Each of us as a personality have only one chance, have only one possibility to choose the path, to choose our afterlife destiny. And each of us should choose it, should choose between these two roads, hell and heaven. And we should do it while we are still alive. And what we will come to will be the result of our choice. No animal is endowed with a soul, and its consciousness is different from that of a human being. Animals live by instinct, while the human, being a part of a spiritual world, has the right to choose and is responsible for his or her choice. So if you haven't yet watched the conference held on May 22, 2021, do not hesitate, because it will definitely change your life. Because the question that every one of us is asking for ourselves since our childhood is what awaits us after death. And when you get to know the truth, please don't forget to share this conference with your surroundings, because the truth belongs to everyone and it liberates. So we can continue talking about this cases, specific cases, yes? Thank you, Anna. Reincarnation. Thank you, Jason. Thank you. And what you just said just now is actually very important. And friends, many roundtables have taken place over the course of this week since this conference in which the subjects and topics that were discussed were broken up and the experts had brought this forth. And right now, we're going to discuss that with Professor Okado. Professor Okado, at the conference, you shared a prime example of how the previous subpersonality, as that's the modern term we're using today, so a subpersonality of the leader from Nepal spoke in a woman. Okay, and it was very revealing in regards to what you had brought forth in the information presented. Not only that, but the open information that can be found online. And many viewers had noted that they finally realized that this is where hell and subpersonalities are located within ourselves, that this information, as our quantum physicists from around the world have brought forth what information is and how this is directly related to the research you conduct and Dr. Semkif conducts, and many people who discuss this topic at the conference have been doing independently. So right now, can you please share with us the Tomo case in more detail, if you don't mind? Yeah, of course. Thank you very much. Could you show the slide? One moment while our technical team shows the slide, please. Okay, let's see. Okay, so let me briefly introduce one of the cases I investigated, the Tomo case, which I also published in English. He's a Japanese boy born in 2000. And he showed his first kind of behavior that suggests his former incarnation by being attracted to
Roman letters, not rather than Japanese letters. So on TV, he was excited to see logos like Toyota and so on. And he learned to write his signature in Roman letters much earlier than in Japanese letters. Did you see, sorry? I believe you see his sign Tomo in Roman letters when he was just 3 years old. And then he surprised his mother by singing an English song, Top of the World, very, very fluently. And then his first verbal expression of being in a different person was when he was 3. The slide disappeared. Okay. Okay, one night he said, I want to peel garlic all of a sudden to his mother, which is meaningless to her. But anyway, why are you saying that? And he said that, I used to do that in former Tomo. And what does that mean? I was a kid of a restaurant in the UK, and then his mother said, what happened to that Tomo, to that old Tomo? And he died because of high fever. And the next day, he said, since, I want to peel garlic, his mother bought a bunch of garlic. Then he started peeling that garlic, and this is the picture of Tomo peeling. And although he is right-handed, usually on that occasion, he became left-handed. And from that day on, he started talking various things about his past life memories. Okay, there are so many things. This is his achievement. He talked about his medication, the real company name, and he also said that my British mother often kissed me on forehead, which is quite unusual to Japanese. And at a store, he found a globe and pointing the UK said, I was here. At that time, he didn't know where Japan is, but he knew where the UK is. And later, when his mother showed a picture of the UK, he pointed to the Edinburgh and said, Edinburgh, I was here, Edinburgh. Okay. And then he said various things, but let me skip. He ate, for example, chili con carne. His restaurant served this, and he used pounds instead of Japanese yen, or he used to get on the double-decker bus. And he said, there's a store selling Japanese soy sauce, which is quite strange for a Japanese kid to know that soy sauce is something Japanese, because it's anyway. Japanese kids usually are not aware of that it is a Japanese thing. And then he spoke about many other things, but despite of those remarks of him, his father did not believe his story at all. His mother, whether she believed it or not, just listened to Tomo saying those words and made a very detailed record of his remarks. And then one very impressive thing is when he was 4, while he was watching TV, there's
news about a Japanese train crash. And all of a sudden he said that, in the UK, I also watched on TV an incident of a train crash. 2 trains collided and there's fire and 8 people died. It was in Southall, which is quite uncommon in Japan, that name of the place. And his father was very impressed as a matter of fact way of his talking about this. So he checked on the internet and found that there was really that accident. And from that day on, his father also started to believe Tomo's story. And eventually, when he was 7, his father took Tomo to the UK. And unfortunately, he couldn't find his former mother. His father said that, that he thought if he could take Tomo to Edinburgh, then automatically he'll, take him to the place where he said he had lived. So although his former mother was not discovered, but Tomo appeared to be very satisfied because many things he said turned out to be real. So he stopped talking about his past life memories. And when he was almost 10, I interviewed him twice. And also I went to Edinburgh and checked records, but unfortunately I couldn't find his former identity. But anyway, very impressive thing is that when I interviewed him, he said, although he lost many of the memories, but he really wanted to see his former mother, saying that when I get older, I definitely would go to Edinburgh to find my mother. Yeah, that was very, very impressive. And he was very emotionally charged at that time. So it seems in many cases, children's emotional things will persist, usually, generally speaking. And another very interesting thing is that, but when Tomo became 13 years old, I think, when he was asked, could you repeat what you said before? Then he said, I don't remember anything. And I am surprised if I said those things. So I want to know how my brain works. So that's usually the case. I mean, most children forgot their memories before they become adults. Okay, so that was one of my cases. Thank you very much for the attention. Yes, Dr. Okado, you brought forth some very interesting information regarding this case in specific and the case that you brought forth at the conference, showing that the information presented by this phenomenon is usually culturally significant and sometimes regardless of distance, right? So you're talking about 2 different countries, and this information that manifested within this child was completely different. So there was no way for him to have this information by any stretch of the imagination whatsoever. So thank you so much for sharing this with our audience and with us specifically. Thank you. So right now, guys, you heard an interesting case from Dr. Professor Okado. And it will be very interesting for us all to listen to what the expert, Dr. Semkив, as you heard earlier, reincarnation expert, medical doctor, and master of public health. And he brought forth information regarding Anne Frank at the conference of May 22nd, which is a pretty sensational story, actually, in the near-death experience and reincarnation field, because of the uniqueness of that case and how we all know who Anne Frank is. So thank you for the opportunity to show
the video, where the witness herself told about what she experienced. And now, Dr. Semkив, can you please share with us more about the case of Uttara Hudar, please, if you may? Во-первых, спасибо большое за то, что пригласили меня на круглый стол. И я считаю, что то, что вы делаете, это просто замечательно, это очень важно. И именно то, что вы переводите на огромное количество различных языков, и то, что это все делается волонтерами, это просто, вы знаете, сложно поверить в это. И я считаю, что ту работу, которую вы проделываете, это просто замечательно. И я уверен, что та работа, которую вы проводите, она очень важна, и та информация, которую вы предоставляете на темы реинкарнации, на темы духовного развития, она важна для людей. И касательно случая Уттары, реинкарнации, он был опубликован в книгах Яна Стивенсона, и он также показывает, что этот феномен, он, скажем так, изменяет, да, как бы душу в случае этнических групп. Да, и вот на протяжении последних 20 лет я работал с трансмедиумом Кевином Райансом, у которого были особые клиенты. И вот касательно Уттары я обнаружил, что ну, как бы существует этот, скажем так, медиум, который может использовать, да, как бы описывать случаи реинкарнации. И он также написал книгу о реинкарнации, о том, сколько раз мы реинкарнируем перед тем, как мы, скажем так, закончим свой жизненный путь. И один из вопросов, который я задавала этому медиуму, это что происходит с моей личностью, когда я умираю. И получается, когда я умираю, то личность, которую зовут Уолтер, она просто растворяется в своей душе, да, и как бы, ну, таким образом поглощает мой опыт жизненный, мои воспоминания, и потом получается, что она как бы уже не существует, потому что она поглощается душой, и этот медиум ответил, что нет, на самом деле это неправда, твоя личность, она как бы сохраняется, и она находится рядом с душой. И вот получается, что если в будущем будет личность по имени Джон, и если я, Уолтер, умру, то получается у Джона и у Уолтера могут быть какие-то разговоры и беседы. Это то, что меня удивило. Но что я обнаружил, это в случае Уттары этот принцип очень ярко показан. И вот вкратце я расскажу об этом случае. Уттара, она была представителем, скажем так, общины культуры маратхи из Индии. То есть это этническая группа в Индии, и у них есть около 20 языков, и маратхи — это один из них. И Уттара, она говорила только на языке маратхи. Она вела обычную жизнь, она получила образование в университете, и ей было около 32 лет, и у нее появилась болезнь, и ей нужно было пойти в больницу. И когда она была в больнице, она начала общаться с гуру, который учил пациентов, как делать медитации. И Уттара начала делать медитации, и потом вот вдруг из ниоткуда в ней начала появляться другая личность, которая называла себя Шарада. И Шарада,
она на самом деле говорила, что она из Бенгали, и Шарада говорила только на языке Бенгали. То есть это Ve Bengalca dili konuştu. Sanki komik gibi oldu. Çünkü ben Bengali anne babalar çok şaşırdılar. Kız ne konuşuyordu anlamıyorlardı. Tercüman ihtiyacı başladı. Ve o gerçekten o Tanrı'nın vücudu içine geldi. Ve bu olay 9 yıl yaklaşık araştırma yaptılar. Bilim adamları Bengal dilinde, bilim adamları Şarada orijinal Bengali dilde konuştu. O çok değişik kültürler biliyordu ve o gerçekten kendisi isim biliyordu ve araştırma yapınca genetik ağaçtan ve o anlatıyordu 6-9 akrabalar vardı. O her şey anlatıyordu ve onları bulduğumu ve genetik ağaç olarak araştırmalar yaptıktan sonra Şarada olduğunu bilmiyorum. Şarada kendisi canlı hayata yaşayan zannediyordu. Ve bu mutluluk gibi reinkarnasyonda zannetti. Ama bilmiyordu teknik olarak mesela fırın ne demek ya da radyo ne demek ne bilmiyordu ve bazen ona gösteriyorlardı. O inanmayan orada şeytan içinde var zannetti. Orada benim sesi kullanıyorlar ve çok komik gibi oluyordu ve son ne demek ne anlamaya çalıştım. İtara Hindistan'daydı. Marathi kültüründe yaşıyordu ve Şarada'nız konuşunca Marathi aile anlatınca böyle diyeyim ki onları sevmeyen gibi konuşuyordu. Onlar başarılı değildi. Etnik olarak grubuna sayıyordu onları. Biz de etnik grup olarak reinkarnasyondan sonra başka bir etnik grubu geçebiliriz. Ve mesela İkinci Dünya Savaşı'nda Nazistler Yahudi öldürüyorlardı. It can help our world become peaceful and basically bu bilgiler reinkarnasyon ne demek açıklama olduktan sonra bu insanlar anlamaya başlıyorlar. Savaşları yok etmeye yardım eder. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün sizinle konuşmaya çok memnunuz ve gerçekten siz
nasıl söylediniz, ruhta bir ırkı yok. Bizim ruhumuz biz oluyoruz. Şahsiyet olarak doğru yolu seçilebiliyoruz. Ama bilgi çok önemli ve o bilgi bir temel olarak oluyor. Ama çoğu insanlar bunu bilmiyorlar. Bunu çok üzülüyorum ben. İnsanlar daha çok bilgi anlamaya istemiyorlar. Mesela insan Müslümanlıkla doğdu ama ben birkaç olay biliyorum. Birkaç insanlar bana anlatıyorlardı. Reenkarnasyona ilgili. Ama bu insanlar Müslümanlığı yanına gelince, anlatmaya çalışınca biz bu araştırmaları yaptık ve imamlar ve papazlar bunun için şöyle diyorlar, bu çocuğu içinde şeytan gelmiş. Çünkü şöyle oluyor, bu şöyle anlıyoruz, tüm insanlar okumaya lazım ve bilgi çok önemli. Ben eminim ki yes, because as you've said, we just can choose. We can make this choice when we know what do we have to doğru seçim ne zaman biliriz? Ne zaman doğruyu biliyoruz? Ne zaman doğru bilgi varken o zaman insan doğru seçim yapabiliyor. Ve siz gerçekten fark ettiniz, bir gün dünyada her insan doğru kolay bulamıyor. Çünkü insanla zamanı yetişmiyor. Kitapları okumaya ya da bir bilgileri araştırma yapmak için, iş içinde ya da iş içinde kendini kayboluyorlar ve hangi ortada kendisi yaşıyorlar. Biz gerçekten bunu değiştirebiliriz. Ve gerçekten bu yüzden bu konuları konuşuyoruz. Bir günde yaratıcı toplum konuda konuşalım. Çünkü hepimize bu ihtiyacı var. Konferanslarda, programlarda açıkça konuşmaya. Çünkü doğru her zaman bizimle ve ondan çok ihtiyacı var. Thank you. Her insanda doğru ihtiyacı var. Doğru seçim yapılmak için. Devam edelim. Evet. Bu yüzden bu çok doğru yapıyorsunuz. Bu canlı yayınlar çok önemli. Size çok teşekkür ediyorum. Doktor Antония Миллс konuşacak. Onda kısa zamanı var. Bizimle kısaca konuşalım. Çünkü çok teşekkür ediyoruz. 22 Mayıs'ta bizle ne paylaştığını teşekkür ediyoruz. Biliyoruz sizin pratikte çok ispatlama olayları var, gerçek olayları var. So we ask you to share the most striking evidence in your opinion. Hindi
örnekleri bize anlatacak. Çok teşekkür ediyoruz. Could you just turn on your mic? Mikrofonu açar mısınız? Siz zahmet. Evet, şimdi mikrofonu açıp beni duyuyor musunuz? Harika. Çoğu insanlar reenkarnasyon için şöyle düşünüyorlar, bu Budizm için ya da Hindistan için, ama ben Hindistan ve Apaçıları çok öğrendim ve onlar Apaçılar çok iyi şu konuda anlatıyorlardı. Kısa zamandan önce bir kitabını yazdım. I co-edited years ago. I don't know if you can see it very well. Bir az zaman önce bu kitap reenkarnasyonu anlatıyor. Orada çok örnekleri var. Amerika'da insanlar, Apaçı'da insanlar ve Kuzey Amerika'dan çok örnekleri aldım. Describing 3 gifts and cases of pierced ear birthmarks in the book. Ve orada bir kitabın içinde bir bölüm var, doğum lekeleri anlatıyor. Well, we have the book even includes at the end ve sonunda bu kitaplarda bu haritalar var. Show you any of those maps. Bu harita I don't know if you görüyor musunuz bunu? Evet, iyi görebiliyorsunuz. the northwest coast of North America and in the Great Basin, but you know, and in the Arctic. Kuzey Amerika'da, Afrika'da, her yerde reenkarnasyon olayları, örnekleri çıkıyor. Florida'da, US, but Doğu Amerika'da, more prevalent, ama en çok bu fenomen ilk ırklara en çok oluyor. Ondan hiç şaşırmadım. Bu fotoğraflarda bayan bir fotoğraf. Her house, that's the highest position that you can have in her culture, and she is one of the very Bu kadın bir evin başkanı. Reenkarnasyon olayları aynı ve bu bayan şöyle anlatıyor, geçen hayatları hatırlıyor ve aynı böyle bir evde başbakanlık yapıyordu. Kadın evli, çocuklar var. O şimdi artık bizim aramızda yok ama yaşayınca çok enteresan bir olayları anlatıyordu. Geçen kendi geçmiş hayatları. Onun eşim aynı anlatıyor, diyorlar ki benim eşim benim aynı iş yerinde çalışıyordu. It wasn't for years later that she mentioned that she was a reincarnation of her great uncle. Birkaç zaman sonra araştırmalar yaptıktan sonra biz bu bayanla tanıştık. Çok konuştuk bu konuda. O çok ilginç anlattı bize. Fascinating. You know, because there aren't a lot of cross-gender cases in general. But you know, she would not. Well,
but it wasn't something that indigenous people think is weird to have happen either. She was very Maalesef şu an hunting and things like that as well. bu bayan nerede yaşıyordu? Çok balıklar var ve anlatıyordu balıklar da yani balık çalışıyordu, balık tutmaya çalışıyordu. Çok enteresan olayları anlatıyordu. On what you view as more significant evidence that you would like to share, and I would also like to take the time. Geçen hayatında kendisi erkek vücudu vardı ama şimdi hayatımda bayan olarak yaşıyor. Bu her şey çok ilginç. Bu her şey çok önemli bilmeliyiz. Cinsiyet vücudunu. Amerika'da bu çok olayları görüşüyoruz. Farklı cinsiyet vücutları. Size bir şey daha sormak istiyorum. Bizimle bir şey paylaşabilir misiniz? Evet, çoğu insanlar bunu bilmiyorlar ama aslında reenkarnasyonları çok olayları var. Ve bu insanlarda, herkeste doğu lekeler var vücut üzerinde. Ve bu insanlar çok güçlü insanlar. That developed American democracy based on their style of governing themselves. So there's been all kinds of influences of indigenous. Ve Amerika'da demokrasi but reincarnation. Çok çalışıyorlar konusunda bu insanlar reenkarnasyon ne demek bilgi bilmemek için her şeyi yapıyorlar. Bu büyük bir filozof gibi oluyor. Aslında bu hatıra geçen hayatını hatırladık için bunlar çok büyük performansları gelişimi yardım ediyor ve geçen hayatların ne travmalar yaşadılar da biliyorlar. Britishken'de araştırmaları yaptım. Onlar şunu da çiziliyorlar. When they were reborn, the child would have doğum vücut üzet lekeler bunu işaret gibi oluyor. Bunun one of them, I first met him when he was about 12 years old and he had these birthmarks. Bir çocuk 13 yaşında bir çocukta doğum lekesi gördüm. Onunla konuştum ve öyle anlatıyordu hatıraları. Çok ilginç bir hayat yaşadım dedi. Şimdi büyüdü, evlendi, bir kızı var. Ve kızdan aynı reenkarnasyonu olayı var. Kızında that little baby is recognized as being her mother's parents, bu küçük kızda
kendisinin before she was anne baba neneden ve dededen trafik kazasında öldükten sonra also pointed out that she has a birthmark ve from kızın vücut üzerinde leke var. so she's considered to be Aynısı dedenin lekesinden. that's rare. Evet, bu çok ilginç bir olay, çok nadir bir olay. But these qualities Çünkü evet, bu reenkarnasyon var diye ispatlama oluyor. İnsan geçen hayatında insan nasıl bir büyük performans sahibi olduğu bu hayatı da performanslı oluyor. Çok ilginç oluyor yani bu performans konusunda geçen hayatında performans olunca burada da performans yapıyor. Çok teşekkür ediyoruz bizimle paylaştığınız için ve 22 Mayıs'ta bizimle paylaşan bilgileri ve bugün aynı çok ilginç bilgileri paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz. Yelena Maslova bizimle şu an baştan bilgileri paylaşacak. Yine sesi kayboldu. Сейчас не слышно. Mesela çocuk kendi kendine benzemiyordu, ses değiştiriyordu. Çoğu bu agresif çıkıyordu. Çocuk çok güç gösteriyordu. Öyle ki ona göre gibi değil. Mesela çok küçük bir çocuk tek ayakta sandalye kaldırıyor ya da masa kaldırıyor ya da çok agresif oluyor. Ve kendisi anne babaya tanımıyor. Benim anne değilsin diyor, baba değilsin diyor. O hatırlıyor başka hayatı. Diyor benim ev değil bu. Beni burada bırakın diyor. Ben buralarda değilim diyor. Ve her şey agresif de oluyor. Ve çocuk çabuk gücü kaybediyor ve çabuk uyuyor. Ve çocuk kendisi ne oluyor? Her şeyi unutuyor. Küçük yaşında bu her şey oluyor. Mesela çocuk yabancı dili konuşmaya başlıyor. O dili hiçbir zaman duymadan ya da bir güzel resimleri çiziyor ya da şiirleri yazıyor.
Bir yanda çocuklar kendi geçmiş hayatını hatırlatıyor ve anlatıyor. Nerede yaşadığını, ne yaptığını bazen çok detaylı anlatıyor. Bu her şey en çok her şey tam gerçeği oluyor. Bunu nasıl bunu ispatlamaları daha tam net yok ama insanlar ne yapacağını bilmiyorlar. Anne baba korku içinde oluyorlar ve ne için sadece küçük yaşında. Bizim toplumda şu an bu belgeleri kaybolduğu için insanın tüm biyoenerji vücuduna nasıl gerçeği yapılı var, bundan bilgi olmayınca problemli oluyor. Alt şahsiyet yani geçen şahsiyetler alt şahsiyet oluyor. İlk enerjisi insan çocuğun bilinci ve vücudu. Önceki şahsiyet yeni şahsiyeti yerini kazanmaya çalışıyor. Bu yeni şahsiyet daha güçlü olmayınca için eski şahsiyet onun yerini kazanmaya çalışıyor. Ve çocukluktan bilgi olmayınca gerçek dünya nasıl oluyor, ruh ne demek, o yüzden böyle oluyor. Ama çocuk gerçek bilgi alınca manevi dünya ne demek, Allah sevgisinin demek, ruh ne demek, nasıl her şey gerçek oluyor. Öyle bilgi olunca her şey düzgün oluyor. Çocuk 7 yaş o kadar her şeyi bilmeli. Yedi yaşında kadar Allah'ın sevgisinden ne demek ve insan bu üzerinden neden geldi gerçek bilmeli. Bu insanlarda bu bilgiler çok eskiden vardı. Şimdi mesela örnek olarak Japonya'da 5 yaşa kadar çocuklara ceza vermiyorlar. Mesela Hristiyanlıkta 7 yaşa kadar çocuk 7 yaştan sonra kendi kararı verebiliyor. Ve kiliseye gidince kendi her şeyi anlatınca 7 yaştan sonra çocuk hakkı oluyor. Ve İslam'da da
7 yaştan sonra 7 yaş çocuğunda Kur'an'ı okumaya ve namaz kılmaya çok önemli. Onu öğrenmeye başlıyorlar. Ve daha önce dinlerde bakalım Zoroastriz 7 yaşa kadar çocuklar artık anlıyorlar kötü ne demek, iyi ne demek, kendi seçimleri nasıl yapılıyor. И наказывали его, не отвечали за свои поступки. Что в нем говорят, что ему только убивает. И если он думает, что происходящий процесс, то после Тогда я еще спросил: Христос, что же будет с теми, которые ничего не знают, что будет с их душами и куда они отправятся? Он ответил так: противодействующий дух полностью завладел этими душами, и они заблудились. После того, как такая душа обнажается, Ayıplardı ve Arhun'dan köle olmuş. и не получат знания. Evet, burada tam anlatıyorlar. Can reenkarnasyonu oluyor ama insanda tek şansı var. İnsan şahsiyeti, can değil. Can olarak için şahsiyet, can birlikte olmalı. Ve o zaman
превратиться в естество своей матери или в человека? Он обрадовался этому вопросу и сказал мне: «Воистину, ты блажен, ибо ты понял. Эта душа вручается другой, в которой есть дух жизни, и спасается через него, и более не перерождается». Да. И вот здесь дух жизни, то есть одухотворенное тело. И вот здесь тоже есть феномен. В других апокрифах там тоже об этом говорится, было древние времена, говорилось вот четко говорилось о том, что надо Tüm dünyada tüketici toplum bizim için de bu korkuları yarattı. Bilgisiz olunca hayatın amacı yok oldu. Ve en yüksek seçimleri biz yapamıyoruz. John Avlon 22 Mayıs'ta konferansa katılınca bizimle şu an paylaşacak insanların ne kadar önemli insanın gelişimi için ölümden sonra ne oluyor, ne kadar önemli bilgi. Bu bilgiler çok, her insan çok önemli. Tabii ki ilk duyunca insanlar şaşırıyorlar ve inanmıyorlar. Ama Allah sayesinde bu bilgiler gene insanları kulağına gelmeye başladı. Ve en önemli insanın hayatı biz ne zaman insanın hayatını özeline önemli anladığı kadar reinkarnasyon gerçek olduğuna bu ne anlama getiriyor? Biz anlıyoruz, biz şu an kendi hayatını diğeri bilmiyoruz. Konferans ölümden sonra gerçek ve yalan çok açıklamaları gösterdi. Ve biz eminiz bu tüm toplumun hayatı değişebiliyor. Ve şu an bu bilgi bildikten sonra insanın hayatının diğerine kadar önemli anlamaya başlıyoruz. Ve
ya hayat tarzı değiştirmeye başlayacak. Kendi hayatını değiştirmeye her insan başlayabilir. Eğer insan toplumda bunu anlayabilir. Gerçekten geçmişlerini gerçi nasıl olmuş bu bilgiler sayesinde daha önemli ve daha net anlamaya başlayacağız ve çok büyük şanslar tüm insanlar anlayacaklar. Her insan melektir ve her insan kalp gözü açık olmalı. Bu bilgiler gerçekten illüzyon hayatını kurtarmaya olabilir ve tüm toplum değişebilir çünkü hayat tarzı değişecek. Bu her şey bizim toplumu değişebilir ve siz hepiniz bize katılabilirsiniz. ALLATRA TV izleyebilirsiniz. Bize yardım edebilirsiniz. Ama tabii ki bilinç karışıyor ve bize bunu rahat yapılmaya fırsatı tam net vermiyor. İnsanlığı kurtarmak için ilk önce kendisi insan olmalısınız. Thank you, John. Thank you, Anna. Thank you to all the speakers so far. Çok teşekkür ediyoruz tüm konuşmacılara. Çok teşekkür ediyorum tüm katılımcılar ve toplumun önemi ne kadar büyük olduğunu biz bugün anladık. Tüm konferanslar ve yuvarlak masalar ve tüm insanlar her şeyi anlayabiliriz. Yaratıcı toplum ne kadar önemli, biz daha da net anlamaya başlıyoruz. Bundan bu bilgileri çoğalmak için daha da önemli görebiliyoruz. Bilim adamlar şu an bizim birlikte psikologlar ve farklı bilim adamları daha çok bilgiler bize anlatıyorlar ve şu an her insan anlayabiliyor. Bu bilgiler ne kadar önemli insan hayatı gelişimi için her insan bu bilgiler bu net alabiliyorlar. Biz buradan anlıyoruz ve görüyoruz insanlar nasıl daha da imkanı büyük imkanı olacak. İlk önce kendi insanı olmak, insan gibi yaşamak. Doktor Walter bizimle paylaşacak insanın değeri ne kadar önemli ve kendi tecrübeleri paylaşacak.
Evet, bu insanlar için çok önemli. Bilmek ve anlamak gelişim için ve sanırım geçmiş hayatlarda her insanlar çok var. Her insan kendi üzerine çabalamak gerek. Birbirine anlamak lazım ve reenkarnasyon Hristiyanlıkta bir parçası oluyordu. İsa bilgi nasıl anlatıyordu? Biz insan olarak geri geliyoruz. Hristiyanlıkta bunu kaldırdılar. Bu belgeler kaldırdıktan sonra onun üzerinde din yapıldılar. Ve çoğu insanlar reenkarnasyon ne olduğunu bilmiyorlar ve bunu düşünmüyorlar. O yüzden böyle diyelim. Bu bilgiler insanlara gerçek kim olduğunu tam anlamı getiriyor. Daha da net insanı olmak, gerçek insan gibi yaşamak. Bu nedenle oluyor eski hayatlar tecrübeleri bunu yardım ediyor ve başka insanlara yardım ediyor. Sanırım siz anlıyor musunuz ne demek istiyorum? Teşekkür ediyoruz Doktor Mills. Hakikaten sizin dediğine bize çok yardım edecek ve her insana yakın oluyor. Kendi düşünceler, fikirlerini paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bir tane daha konuşmacı soralım. Elena, siz nasıl düşünüyorsunuz bu bilgileri çoğulamak, insanları bilgilendirmek ne kadar önemli? Evet. Знаете, вот эта информация, она действительно жизненно важна. Bu hakikaten en önemli. Bu bilgileri insan gerçek kim olduğunu anlamı getiriyor. Bu bir temel olarak bu sorular temel olarak onun üzerinde her şey duruyor. Ve şimdi bilim bu cevapları tam veremiyor. Biz gerçek kim olduğunu. Ve bu konferanslar gerçekleri açıklamalar veriyor ve insanların tüm toplumun hayatı değişebiliyor. Konferans 22 Mayıs'ta dinledim. Tüm bazılar yani net anlamaya başladım. Ne kadar önemli bu bilgiler. Biz tam daha net anlamıyoruz bunun önemini. Bir günde yaratıcı toplum konusunda tüm insanlar tam anlamıyorlar. Ama yaratıcı toplumda insanlar 4 gün 4 saat haftada 4 gün 4 saat çalışacaklar. O insanlar da çoğu zaman boş vakitleri olunca anlamaya başlıyorlar. Ve hakikaten bu en gerçeği her insan için
O yüzden bu belge ben kendim insan olarak kendim için çok önemli şey öğrendim. Ve ben de çok teşekkür ediyorum tüm insanların bu konferansları kim hazırlıyor, tüm bilgileri kim topluyor. Bizim dili için hiçbir sınırlar yok. Biz birbirine araştırmaları yapıyoruz. Bilim adamları birlikte çalışıyoruz. Tüm insanlarda paylaşıyoruz. Bu gerçekten mutluluk veriyor. Ve bu bir yaratıcı toplum inşaatı örnek oluyor. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Elena. Çok muhteşem bir kelimeler sizden duyduk ve siz haklısınız. İnsanların beraberlik olmak için bizi kimse hayır demez. Irkı varmadan hangi dili konuşuyoruz öneme vermeden biz hepimizde aynı ruhlar var. Bizde hepimize aynı seçim yapmaya hakkı var. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Ve şunu bilmek istiyorum. Bilim konusunda ne düşünüyorsunuz? Yaratıcı toplum inşa etmek, kendi fikirleri paylaşabilir misiniz? Evet, çok teşekkür ediyorum. Bu yuvarlak masası için ben de eminim. Bu bilgileri daha da çok olmak lazım. Tüm insanları bilgilendirmek lazım. Voltaire'da katılıyorum. Onun ideoloji fenomen reinkarnasyon her şey tüm dinlerde konuşuyor. Ve biz bir gün ne kadar her şeyi anlattık, çok değişiklik oluyor. Reinkarnasyondan sonra vücudun cinsiyeti değişiklik olabiliyor. Bu her şey bilim adamlar bu her şey yazılıyor, ispatlama var. Ama çoğu insanlar bu bilgileri kabul etmiyor. Ölümden sonra hayat var diye kabul etmiyordu. Bu çok yanlış değil ama bir şey olmaz. Zamanında hepimiz herkes anlamaya başlayacak. Bir gün bizi katıldığınız için herkese çok teşekkür ediyoruz ve tüm ispatlamaları bize anlattınız. Aynı teşekkür ediyorum. Ve bilim araştırmaları yapıyorsunuz ve insanları paylaşıyorsunuz. Bu çok önemli. Tüm yaratıcı toplumda tüm bilgiler insanlara açık ve şeffaf olmalı. Her şey sizin anlattıkları bilim toplumda bize yardım etmeye olmalı. Biz gerçek kim olduğunu bilmek çok önemli. Birlik, beraberlik olmak için ilk önce gerçek kim olduğunu
Bu belgeler bize çok yardım edecek. Al şahsiyet ilgili belgeler bu bir gün bizimle paylaştınız, nasıl insanlar başka dillerde konuşuyorlar onu hiç öğrenmeden. Bu çok ilginç paylaşım. Bunu aynı herkese anlatmak lazım. Bu ileri zamanında bir adım yapıyoruz. Kendi hayatı için ve teşekkür ediyoruz. Çok zamanları harcadınız bu araştırmalar için ve bir gün bize katıldığınız için ve bu önemli bilgileri paylaşıyorsunuz insanlardan. Sanki ileride zamanında her şeyi daha da çabuk değiştirecek ve bu proje daha da çoğalacak. Toplum, yaratıcı toplumda insanın hayatı önünde olacak ve tüm bilim adamları bugün bunu ispatlamaya yapılıyorlar. Reinkarnasyon ne demek ve gerçek olduğunu ispatlamaları var. O zaman insanlar bir bölünmeye bırakacak ve biz hepimiz aynıyız anlayabilecek. Yaratıcı toplumda öyle bir ortalama olacak. Her insan gelişimi için daha da uygun ortalama olacak. Bir gün doğruyu ispatlamayı duyunca konferansın içinde önemli anlattıklarını И вот точно так же, как и вы, профессор Када, доктор Милсон, доктор Семкив и Елена рассказывали, делились той информацией, что каждый из нас, делясь конференцией, да, со своими знакомыми и друзьями, поможет нам распространить ее, особенно для тех людей, которые не знают, что такой феномен вообще в принципе существует. И спасибо вам большое за то, что присоединились сегодня. И я также напомню, что тема реинкарнации это единственный враг, помогает нам понять, что единственный враг человечества — это потребительский формат общества, и созидательное общество — общество, в котором мы будем жить человечно. Спасибо, Анна, спасибо, профессор Акада. Передаю вам слово далее. Спасибо большое, спасибо всем, спасибо, Джейсон, спасибо нашим дорогим зрителям и друзья. Спасибо за ваше время, за ваши отзывы, за то, что вы смотрите наши круглые столы. Спасибо Международному общественному движению «АЛЛАТРА» за то, что организовываете такие прекрасные конференции, круглые столы и даете возможность этому быть. Спасибо нашим уважаемым гостям сегодня. Спасибо за ваше время и слова. И мы продолжаем, мы приглашаем вас принимать участие в следующих международных круглых столах, которые посвящены конференции «Жизнь, после, смерти, вымыслы и факты», которая прошла 22 мая 2021 года. Мы приглашаем специалистов к участию, мы ждем ваших комментариев, ваших писем и видеоотзывов. И, пожалуйста, пишите нам на почту info@allatra.tv, и мы будем рады развивать эти темы, которые наиболее интересны для вас.
Нам всем это будет тоже интересно. Всем спасибо и скоро увидимся. До скорой встречи.